Oyun platformları yasağından Riot Games etkilenecek mi? Herkes anladığı sormam keyfiniz yerindedir diyeceğim, fakat bu durumda nasıl keyfiniz yerinde olur en ufak bir fikrim yok. Bu video biraz kısa, öz tarzda olacak dostlar, ama net bir şekilde sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü her taşın altına girersek, her şeyi detaylı anlatırsak bu video bitmez. Ama öncelikle sizler de bu videoya özel olaraktan videoyu beğenirseniz ve oynama dokunma etiketiyle yorum yaparsanız bu videoyu öne çıkartmakta ve bu konuyu desteklemekte büyük bir önem taşımış olursunuz dostlar. Abone olaraktan da bana destek olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir taslak bulunuyor dostlar. Ve bu taslağa göre Steam, Epic Games, Xbox, PlayStation Store gibi dev oyun mağazaları belli başlı yükümlülükleri yerine getirmek zorunda kalacak. Ve eğer yapmazlarsa da ilk aşamada para cezası ve daha sonrasında ise %90 band daraltması uygulanacak bu platformlara. Dostlar, öncelikle %90 band daraltması nedir? Şöyle söyleyeyim. Örneğin daha önce bir saatte indirdiğiniz oyunu artık 6-7 saat içinde ya da 1-2 gün içinde indirebileceksiniz. Ve ayrıca band daraltması gelirse keşke erişim engeli gelseydi diyeceksiniz. Band daraltması gerçekten küçümsenecek bir şey değil. Neden diyecek olursanız da şöyle bir kötü yanı var dostlar. Devlet kısıtlamalarını, yani erişim engellerini platformlara girişi önlemek için yapıyor. IP ve DNS gibi yollar tercih ediyorlar ve bunlar da platformun gidişini etki ediyor. VPN'de zaten kısacası bu işe yarıyor. IP değiştirerekten siteye veya platformuna girmemizi yarıyor. Ama band daraltma cezası platformun gidişine bir engel getirmiyor. Direkten siteye engel getiriyor. Yani platforma engel getiriyor dostlar. Site veya platforma girmek için saatlerce beklemek, bir oyunu saatler sonrasında güncellemek falan ölüm haline gelecek yani. Peki devlet bu platformlardan ne talep ediyor? Türkiye'de ofis açma zorunluluğu ve bu ofiste de devletin bir temsilcisini barındırma zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca algoritmalar ve veri işleme bilgilerini falan, yani kısaca verilerini benimle paylaşacaksın diyorlar. Ve BTK Türkiye'de yayınlanacak bütün oyunlara bir yaş sınırlaması sistemi koyacakmış. Yani aslında bu sistem yurt dışı tarafında bulunuyor. PEGI gibi sistemler. Fakat BTK kendi yaş sınıflandırma sistemini koyacakmış. Yani kendileri değerlendirecek falan. Ve son olaraktan da en gıcık taraf şu ki, BTK bir oyun çıkacağı zaman veya her şeyi kabul ettiler diyelim örneğin. BTK oyunu denetleyecek ve o oyunda sakıncalı bir şey bulduysa tak diye platformlar engelleyecek, yani kaldıracak. Örneğin BTK şöyle yapacak kısacası. Bu CSGO'da insanlar birbirine sıkıyorlar. Bu tehlikeli, kapat gitsin. Şu hikayeli oyunda cinsel sahne var, kapat gitsin. Bundan nasıl istek ya? Ketçap mayonezde istiyorsunuz mu abi? Talepler bu yönde dostlar. Son olaraktan Riot Games konusuna geçmeden önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Bu konu hakkında kendi düşüncelerimi de söylemek isterim veya konuşacak daha birçok şey var dostlar. Fakat bu videoda değil, yayında konuşacağım bunları. Akşam saat 6'da herkesi YouTube üzerinde yayınıma bekliyorum. Şimdi peki asıl bu video çekme amacıma gelirsek dostlar, Riot Games veya Valorant veya ki LoL kapatılacak mı veya erişim engeli falan gelecek mi? Dostlar şimdi şöyle söyleyeyim, fazla uzatmak istemiyorum ama detay vermekte fayda var. Eğer ki örneğin tek bir oyunda veya platformdan örnek vereceğim. Mesela Steam şartları kabul ederse ve Türkiye'ye bir temsilci atarsa band daraltma sorunu falan kaldırılıyor. Fakat şöyle bir şey var. Mesela GTA oynayacaksınız ve sizin GTA Steam'de ve indirdiniz diyelim. Ama Rockstar Türkiye'ye bir ofis açmazsa ve temsilci barındırmazsa maalesef ki oynayamayacaksınız. Ya da örneğin ağ kopmaları veya oyundan atma falan veya oyuna hiç girememe sorunları falan yaşayacaksınız. Aynı şekilde diğer launcher'lar için de geçerli bu durum. Ve burada konu Riot Games'e bağlanıyor ve yüksek ihtimalle Riot Games yasaklanmayacak çünkü kendi launcher'ı bulunuyor ve ayrıca Türkiye'de bir ofisi var ve galiba Türk temsilci barındırıyor Riot Games. Tabi tam emin değilim ama barındırmıyorsa bile barındıracaktır yüksek ihtimal. Fakat şimdi şöyle bir kritik nokta var dostlar. Bu oyun platformları yasağında oyun satışı olan platformlar bulunuyor genellikle ve muhtemelen Riot Games bunu kapsamıyor çünkü herhangi bir satış yapmıyor Riot Games launcher üzerinden falan. Ama diğer platformlar olsun, Steam olsun, Epic Games, Xbox falan olsun, içinden direkten oyun satın aldığımız için Riot Games üzerinden bunu yapamıyoruz. Riot Games bunu kapsamıyor çünkü herhangi bir satış yapmıyor Riot Games. Sadece oyun içi üzerinden satış yapıyor ve bu da etkileyeceğini sanmıyorum. Yani kısacası eğer sürpriz olmasa yüksek ihtimalle Riot Games bu oyun platformları yasağından etkilenmeyecektir. Yayında bu konuyu daha da detaylı konuşacağız dostlar, dediğim gibi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın kesinlikle. Sizden ricam yorumlara lütfen oynama dokunma hashtag ile yorum yaparsanız ve videoyu beğenirseniz videoyu öne çıkarmış olursunuz. Çünkü biz böyle sessiz kaldıkça daha da kötüleşeceğiz, daha da zayıf kalacağız. Yani çok bir şey demeye gerek yok. Yayında görüşmek üzere. Bir sonraki Valorant haberlerinde veya güncellemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.